tekrardan merhaba. Bu okulda öğrendiğim en önemli konuyu sizlerle paylaşmak için aslında buradayım. Ve sizlerin karşısında olmaktan da onur ve gurur duymaktayım. Bu okulda öğrendiğim en önemli konu Türk sanayisine hizmet etmenin ne kadar önemli ve değerli olduğudur. Belki de bu şekilde söyleyince kulağa çok basit geliyor olabilir. Ama bir genç için bunu yaşamak, hissetmek, olduğu gibi karşısına yansıtmak düşündüğümüz kadar da basit olmayabilir. Bizim okulumuzun asıl amaçlarından birisi vizyonu araştıran, mesleki anlamda yeterli gençler yetiştirmekti. Biz mesleğimizi de, sosyal hayatımızı da yan yana götürebildiğimiz için çok şanslıydık aslında. Örneğin lise hayatımızda düzenlenen projelerde pek çok arkadaşımın yer aldığı gibi ben de çok yer aldım. Hatta beni en çok etkileyen, hatta halen daha hobilerimin en başında gelir tiyatrodur. Belki de elimdeki kağıtlardan anlamışsınızdır kimin öğrencisi olduğumu. Onun dışında CNC operatörü olarak çalışmaktayım efendim şu anda. Okulumun bana sağladığı ayrıcalıklardan dolayı lise bittikten sonra kolayca iş bulmamı sadece aldığım akademik eğitime borçluyum. Ve ayrıca bir konuya değinmek istiyorum ki bizim aldığımız mesleki yeterliliğin haricinde bizlere kendimizi gerçekleştirme fırsatı veren huzurunuzda yöneticilerimize ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederim. Burada mezun olduğum yerden, değerli öğretmenlerimden, yüksek akademik eğitim aldığım öğretmenlerimden aldığım bilgileri, edindiğim değerleri gittiğim kurumlarda, çalıştığım yerlerde hem hissediyorum hem de çalıştığım ekip arkadaşlarıma hissettiriyorum. Bir ekip işi. Burada her şeyi bir ekip olarak yaptık. Tek başımıza yapmadık. Bir yönetici, bir öğretmen, öğrenci ve veli şeklinde. Müthiş çalışan bir ekibin bir parçası olmaktan çok gurur duydum her zaman. Ve bunu atölye çalışmalarımızda da, tiyatro çalışmalarımızda da, harici çıktığım spor müsabakalarında da gerçekten çok hissettim. Bir ekiple ortaya iyi bir iş çıkartmak, disiplin ve istikrar istiyormuş gerçekten. Ve sizin de hayatınızda bu iki değer yoksa, iş hayatınızın sekteye uğrama ihtimali oldukça yüksek. Beni de bu mesleki eğitime, en başta sanayiye yönümü veren aslında babamdı. Evet, çok iyi eğitimler aldık, çok eğlendik, bu sahnelerde çok güldük ama her şeyin bir başlangıcı var. Birisi o yönü vermeli ki biz burada bu güzel eğitimi alalım. Tam böyle liseye geçeceğim dönemlerde ne istediğimi bilmezken, geleceğe yönelik düşünemezken uzun sohbetlerin sonunda babam bana bu yolu açtı. Ve doğru yolda ilerlemenin, doğru yolda olmanın mutluluğunu da apayrı yaşıyorum. Ve iyi ki de açmış bana aslında bu yolu. Çünkü sanayisi olmayan toplumların yok olduğu bu günlerde bizim de bu konularda güçlenmemiz ve ayrıyeten ben yeni yetişmiş bir genç olarak geleceğe katkı sağlamanın çok ayrı yollar açacağını düşünüyorum bizlere. Geldiğim şu noktada geçmişteki baktığım hayatımdan bugüne kadar tiyatrodur, daha önce tekvando yaptım bu arada. Tekvando. Yaptığım bütün hobilerim beni mesleki hayatıma, gerçek hayatıma çok güzel hazırlamış. Her ne kadar bu iki hobimi de tam yerine getiremesem de, tam ilgilenmesem de ben yeni nesile yetiştirmeye hazırım. Sanayide, fabrikada çalışırken aslında atölye derslerimizde işlediğimiz konuların daha basitleriyle baş başayım diyebilirim. Bu yüzden boşuna söylemiyorum. Yeni nesil yetiştirmeye hep birlikte ben de hazırım. Çok iyi bir altyapıya sahip olmanın mutluluğunu her zaman yaşıyorum. Gitgide büyüyen amaçlarım ve ideallerimle var olmaya devam edeceğim. Devam ederken belki de hayallerim gerçek olduğunda aynı salonda ama farklı bir konumda ve yine farklı bir konuda tekrardan birlikte olmak dileğiyle sözümü bir Latin sözüyle bitirmek istiyorum. Dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar. Rüzgar ilerletmiyorsa küreklere asılın, hoşça kalın, teşekkür ederim.